Karadeniz turumuza İzmir'den başladık. Planımız ilk gün Ankara'ya kadar sürmekti. Fakat Uşak'ta gecelemek zorunda kaldık. Yola devam edip Ankara'ya, sonraki gün Tokat Tural'a geçtik. Ardından civarda görülecek yerlerden Kaz Gölü ve Ballıca Mağarası'nı ziyaret ettik. Daha sonra da Sivas Divriğe vardık. Merhaba canım. Merhaba canım. Su önemli. Su için. Özgür Beyciğim. Nasıl? Nasıl? Tat mı? Canın sağ olsun. Oha, ne yapıyorsun lan? Uşak'a varmadan acıktık ve köfteci Sami'de mola verdik. Yola gece yarısı çıktığımız için yemekten sonra üzerimize öyle bir uyku çöktü ki. O saatlerde bomboş olan köftecinin çakıl dolu bahçesi bize kas tüyünden yatak gibi görünmeye başladı. Çalışanlardan rica ettik ve... Uşağa az kaldı fakat biz de az kaldık. Köfteci Sami'nin bahçesine şu şekilde yattık ya, direkt yattık. Şu şekilde ağzıma böcek girmesin diye de balaklamayı şöyle yapıyorum ve laps diye yatıyorum, evet. Görkem'in de dediği gibi. Hadi bakalım. Günaydın. Şurada şöyle yattık işte, şöyle böyle düz dümdüz yattık işte. Aha, kulağa kaçan varmış. Kaçmadı. Şurada şöyle yattık bak. Bak böyle rezalete bak. Daha turun ilk saatlerinde bu rezalet başladıysa Allah. Şimdi bir Ankara'ya doğru tekrar yola çıkacağız. İnşallah gidebiliriz. Fakat sadece 1 saatlik kalitesiz uyku insana bir yere kadar yetiyor. Önümüze çıkan ilk benzinlikte bulunan çardakta kendimizi uykunun tatlı kollarına tekrar teslim ettik. Banklarda uyuduk 2 saat. Gece yola çıktığımız için sıfır uykuyla artık trak dediği yerde bıraktık. Öyle bir yere serildik, serdik eşyalarımızı, uyuduk Sefalet 2 saat. çekiyoruz, Şu an resmen. kendimizdeyiz. Resmen sefalet çekiyoruz. Allah. Ankara'ya 180 kilometre falan kaldı. Hadi bakalım. Birkaç saat uyuduk. Bu sefer iyice dinlenmiştik. Tekrar yola çıktık. Yol dümdüz ve sıkıcı. Biz de kendimizi müziğe bıraktık. Kah twerk yaptık, kah hoplayıp zıpladık motosikletler üzerinde. Tabii bir şey olmak zorundaydı. Şimdi mevzu bahis bu ülke değilse biz her yerde bir şekilde yağmuru buluruz. Evet. Az önce 40 dereceydi. Şimdi yağıyor abi. Polatlı'yı çıktık, yağıyor. Yağıyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ankara'ya arkadaşım Alican'ın evine vardığımızda direkt uyuduk. Hiçbir şey yapmadık. Evet, bugün Ankara'da uyandık. Birazcık yorulmuştuk. Onun için saat 12 falan oldu.
Şimdi Decathlon'a bir şeyler satın alacağız. Oradan Tokat'a Turhalı, Tokat'ın Turhalı ilçesine, benim doğduğum yere gideceğiz. Güzel bir Tokat yolu falan yeriz. Yarın plan yapacağız. Görüşürüz. At bakalım. İşte yay taktıktan sonraki Burak. Ben de şöyle tekme atarak. Şöyle. Bilmiyorum. Tokat Turhal'a vardık. Aslında Tokat Kebap adındaki o muazzam lezzetin videosunu çekip size de göstermek istemiştik fakat tepsi önümüze gelir gelmez kontrolü kaybettik, gömdük. Video çekmeyi de unutmuşuz. Dün gece Turhal'a geldik. Tokat kebabımızı yedik. Çok güzel ağırlandık. Burak'ın ailesi tarafından. Şimdi de Ballıca mağarasına gidiyoruz ve Kaz Gölü'ne gidiyoruz değil mi? Evet. Tokat Turhal ilçesine bağlı Kaz Gölü. Öyle bir yer. Şu anda daha yeni girdik. Gölden ziyade daha çok bir nehire benziyor şu anda. Sazlıklar falan. Zaten pandemi sebebiyle birçok yer kapalı. Hakikaten sazlıklardan havalanan. Kaz Gölü'ne vardığımızda pandemi sebebiyle gözlem kuleleri kapalıydı. Hava da biraz bozuktu. Biz de fazla zaman harcamadan Ballıca mağarasına doğru yola koyulduk. Dolu Dolu Anadolu serimizin ilk bölümünde Ballıca mağarasındayız. Hello, welcome to Ballıca Cave. İlaçsız yapıyoruz çekimlerimizi ve doğal oluşumlara Buraya ben 20 yıl belki daha önce gelmiştim. O zamanlar tesisleşmemişti.
Burayı bir tane çoban bulmuş. Öyleymiş sadece. Ve o zaman bile ilk bulunduğunda geldiğinde insanlar sağa sola ...3.4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarası, şimdiye kadar bilinen tüm mağara oluşumlarına sahip olmanın yanı sıra özgün soğan sarkıtları ile de uluslararası önem taşıyor. Mağaranın çıkışında fark ettiğimiz bu yazı 25 yıl önce dönemin valisinin doğa ve tarihe verdiği önemi gözler önüne seriyor. Günümüzdeki yönetimlerde pek de sık karşılaşmadığımız bu tutum için kendisini tebrik ediyoruz. Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde Ballıca Mağarası. Geldik, çıktık, çekimlerimizi yaptık. Çok güzel bir yer. Biraz bir merdivenle bir miktar yürüyorsunuz. Sonrasında mağaraya ulaşıyorsunuz. Giriş öğrenci 7 lira, tam 14 lira. Kapıda çok bilgili bir abi var. Birçok detayı anlatıyor. Mehmet abi. Mehmet abi. Beğeneceğinizi umuyoruz. Enerjimiz düşük. Çünkü Çünkü çok yorulduk. Ama gerçekten çok güzel bir yer. iniş çıkış var. Çok güzel bir yer. Kesinlikle. Yani yolunuz düşerse uğrayın. Ballıca Mağarası'ndan ayrılıp bir sonraki durağımıza Sivas Divriğe doğru yola çıkıyoruz. Yolculuğumuzun Divriği'den sonraki kısmına bizimle devam etmek için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geliyor.